Peugeot 3008 ile birlikte Bolonya'dayız. 3008'i bildiğiniz gibi yaz başında Paris'te çok özel bir organizasyon kapsamında inceleyip sizlerle paylaşmıştım. O günden beri hepinizin bu aracın test sürüşünü merakla beklediğini biliyorum. O gün geldi, 3008 yanımda duruyor ve lafı hiç uzatmadan test sürüşü kısmına başlıyoruz. Hadi gelin. ...3008'i daha önceki videoda zaten detaylıca anlatmıştım. O yüzden dış tasarımına çok fazla girmeyeceğim. Eğer izlemediyseniz o videoyu ekranın sağ üst köşesindeki i butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz. Fakat genel anlamda bir göz atmak gerekirse 3008'in önünün ben çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu farın içine doğru giren tampon tasarımıyla ve bu yepyeni üzerinde krom detaylar olan panjurla 3008 önden eskisine kıyasla çok daha güçlü görünüyor. Ayrıca bu kaputun yükselen çıkık yapısı neticesinde de araca önden ve ön çaprazdan baktığınız zaman 3008'in artık daha kaslı bir SUV olduğunu görebiliyorsunuz. Profilinde daha önce de değinmiş olduğum gibi Peugeot'un HX1 konseptinden alıp bu aracı entegre ettiği fardan başlayan ve A sütununa kadar devam eden buradaki krom parçayı görüyorsunuz. Bu da 3008'e karakteristik bir özellik kazandırmış vaziyette. Peki profilinde neler var bu aracın? Bu araç bir kere bir önceki nesline göre dingil mesafesi 6 santim uzamış vaziyette. Yani araca şu şekilde baktığınız zaman bir öncekinden daha büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca aracın yerden yüksekliği de bir öncekine göre artmış vaziyette. Yani şu anki yerden yükseklik 22 santim. Fakat buna rağmen aracın tavanının da 1 santim alçaltılmış olması yeni 3008'in kompakt boyutlarda göze hoş gelen bir SUV olduğunu ortaya koyuyor. Aracın arkasına bakacak olursak da buranın da yeni Peugeot tasarım çizgilerine sahip olduğunu görebilirsiniz. Çünkü hatırlarsınız Paris Otomobil Fuarı videosunda yeni 5008'i görmüştük ve onun tasarımı da tıpkı yeni 3008 gibi bu forma sahipti. Bu araçta dikkat çeken özellikler Peugeot'un bu aslan pençesi diye adlandırdığı ledli stop grubunun burada siyah bir parçayla birlikte kullanılıyor olması. Bunu 5008'den sonra bana sorarsanız diğer Peugeot modellerinde göreceğiz gibi gözüküyor. Arka tampona bakacak olursak da burada egzoz çıkışına benzer fakat gerçekten egzoz çıkışı olmayan tasarım detaylarına yer verilmiş ve 3008'in biraz daha elit görünmesine yardımcı olmuş. Bagaj kapağının altında eğer şu an anahtar cebinizdeyse ayağınızı bu şekilde tekme atarmış gibi bir pozisyona getirdiğinizde açılan elektrikli bagaj kapağı yer alıyor. Bu bagaj kapağının altında 520 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Bu da bir önceki 3008'e göre 90 litre büyümüş olduğu anlamına geliyor. Genel tasarım anlamında baktığınız zaman buranın dikdörtgen formu neticesinde eşyalarınızı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Ve arka koltukları da isterseniz buradaki mandallar vasıtasıyla arka koltukları kolay bir şekilde yatırabiliyorsunuz. Peki bakalım arka koltuklarda nasıl bir yaşam alanı sunuluyor? Koltuğu tekrar eski haline getirelim ve arka koltuğa geçelim. Burası bir yetişkinin rahatlıkla oturabileceği diz mesafesini sunuyor. Çünkü aks mesafesindeki 6 santimlik genişleme neticesinde burada da 2,4 santimlik bir diz mesafesi artışı olduğu söyleniyor ki bunu zaten şu anda burada görebiliyorsunuz. Baş mesafesine bakacak olursak panoramik cam tavandan dolayı tavan biraz alçalmış olsa da yine de görmüş olduğunuz gibi fena sayılmayacak bir baş mesafesi var. Burada bir kol dayama var ve içine 2 tane içeceğinizi koyabilirsiniz. Üçüncü yetişkin için burada nasıl bir yaşam alanı sunuluyor? Sırtlık ve oturduğunuz yer hiç fena değil. Ortada şaft tüneli olmadığı için de ayağınız pek zorlanmıyor. Fakat bu kol dayamanın geriye doğru uzayan parçası biraz çıkık olduğu için sağa sola geçerken buna çarpma ihtimaliniz var. Artık 3008'in direksiyon başına geçme ve sürüş dinamiklerini sizlerle paylaşma vakti. Hadi gelin. Hadi bakalım. Sonunda yeni Peugeot 3008'in direksiyonu başındayım. 3008'in iç mekanını ve sürüş özelliklerini anlatmadan önce sizden küçük bir ricam var.
Ekranın sağ üst köşesindeki i butonunu tıklayarak aracın dış tasarımı ile ilgili ankete katılırsanız çok sevinirim. Benim fikrimi merak ediyorsanız ben açıkçası yeni 3008'in dış tasarımını çok dinamik, çok güçlü ve çok başarılı buldum. 3008'in içine girer girmez sizi son derece şık, deri kaplı bu koltuklar karşılıyor. Bunlar muhtemelen standart olarak sunulmuyor ama benim şu anda kullandığım GT Line seviyesinde bu koltuklar var ve gerçekten göze hoş görünüyor ve sizi iyi bir şekilde sarıyorlar, konforlular. Yeni nesil iCockpit tamamen sürücü odaklı, sürücüye dönük ve adeta sürücüyü sarıyor diyebilirim. Her şey elinizin altında ve çok kolay erişip kumanda edebiliyorsunuz. Orta konsolun tam ortasında 8 inçlik dokunmatik bir multimedya ekranı yer alıyor. Buradan müzik sistemine, klima kumandalarına, navigasyona, araç ayarlarına ve telefon gibi tüm menülere ulaşmanız mümkün. Dokunmatiğin hassasiyeti gayet iyi ama tepki hızının o kadar iyi olduğunu söyleyemem. Ekranı dokunmatik olarak kumanda edebileceğiniz gibi hemen aşağısında yer alan piyano tuşlarını andıran düğmeler vasıtasıyla da kumanda edebiliyorsunuz. Buradaki tuşlar menülerin kısa yolu olarak buraya yerleştirilmişler ve onlar da çok kolay kullanılıyor. Biliyorsunuz ben genelde klima kumandalarının bu tip ekranlar içinden kumanda edilmesini pek sevmiyorum ama yeni 3008'de buradaki tek bir tuş vasıtasıyla klimaya ulaşabiliyor olmanız ve tekrar bir dokunuşla istediğiniz menüye geri dönebiliyor olmanız açıkçası kullanımı kolaylaştırıyor ve benim bile beğenimi kazandı diyebilirim. Elimin altında diğer güncel Peugeot modellerinden de tanıdığım bu küçük çaplı direksiyon simidi yer alıyor. Bunun diğerlerinden farkı iki kollu bir tasarıma sahip olması. Ele iyi bir şekilde oturuyor ve 3008'i çok kolay bir şekilde yönlendirmenizi sağlıyor. Gösterge tablosu tamamen dijital, 12.3 inçlik bir genişliğe sahip ve direksiyonun üstünden takip ediliyor. Gösterge tablosunun görünümünü 5 farklı modda seçebiliyorsunuz. Bunların hepsi farklı özelliklere sahip ve hakikaten kullanım özelliklerinize göre orada beliren ekranlarla kullanım kolaylığınızı arttırıyor. Bu 5 farklı moddan benim en çok hoşuma giden kişiselleştirilebilen versiyon. Ben sağ tarafta navigasyon sistemini, ortasında dijital hız göstergesini ve sol tarafta da yol bilgisayarının olduğu konfigürasyonu kendime göre ayarladım ve açıkçası bana şu anda çok güzel bir görüntü sunuyor. Burada belirtmem gereken en önemli kriter Peugeot 3008'de bu tamamen dijital olan gösterge tablosunun tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor olması. Biliyorsunuz Volkswagen Tiguan'da da bunun kadar oyuncaklı olmasa da bu tip tamamen dijital bir gösterge tablosu alabiliyorsunuz. Fakat onun için ödemeniz gereken bedel yaklaşık 2000 TL seviyesinde. Küçük eşya gözleri konusunda 3008'in cömert olduğunu söyleyebilirim. Vitesin önünde gayet geniş bir alan var. Vitesin yanında da fena sayılmayacak bir bölüm. Onun arkasında 2 tane bardaklık ve son derece büyük bir kol dayama olması 3008'in kokpitinin son derece kullanışlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca kapı cepleri de büyük su şişelerini bile alacak genişliğe sahip. Malzeme kalitesi anlamında da yeni 3008'in adeta sınıf atlamış olduğunu söylemem lazım. Bu üst tarafta kullanılan yumuşak plastik malzemeler gibi daha aşağılarda ve kapı döşemelerinde de kullanılan bu yumuşak plastik malzemeler buradaki ambiyansın birçok rakibinden daha kaliteli görünmesini sağlıyor. İlk defa bu yeni 3008'de kullanılan yeni vites topuzunun hem tasarımı hoş hem de kullanımı kolay. Gelelim yeni 3008'in motorine ve sürüş özelliklerine. 3008 ülkemizde 3 farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Bunlardan bir tanesi 1.2 litrelik turbo beslemeli 130 beygir güce sahip olan benzinli versiyon. Bu motoru isterseniz 6 ileri manuel şanzımanla, isterseniz de 6 kademeli otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Bir diğer benzinli motor seçeneği ise daha fazla güç arayanlar için. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor 165 beygir güç üretiyor ve ülkemizde sadece 6 kademeli otomatik şanzımanla satılıyor. Bizi en çok ilgilendirense şüphesiz benim de şu an testini yaptığım 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motora ve otomatik şanzımana sahip olan 3008. Bu motor Peugeot'un diğer modellerinden de tanıdığımız 120 beygirlik güce ve 300 Nm'lik torka sahip olan versiyon. Motorun çekiş özellikleri gayet başarılı. 300 Nm'lik tork sayesinde ayağınızın altında istediğiniz gücü her daim bulabiliyorsunuz. Otomatik şanzımanla gayet iyi bir birliktelik yaşıyorlar. Otomatik şanzıman normal kullanımlarda bile seçimlerini gayet yerinde yapıyor. Geçişleri sarsıntısız ve hızı da bana sorarsanız çift kavramalı şanzımanları aratmayacak derecede diyebilirim. Sürüş dinamiğini arttırmak isterseniz viteslere direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklar vasıtasıyla müdahale edebiliyorsunuz.
Benim şu anda test etmiş olduğum araçta spor paket de bulunuyor. Bu modu vitesin arkasındaki bu düğme vasıtasıyla devreye alabiliyorsunuz. Bu esnalarda gaz tepkileri biraz daha keskinleşiyor. Direksiyon biraz daha sertleşiyor ve şanzıman da değişimlerini biraz daha hızlı yapmaya başlıyor. Bunlara ek olarak kolonlardan da biraz daha fazla motor sesi size geliyor ki o sportif sürüş hissini, o dinamizmi yaşamanıza biraz daha katkıda bulunuyor. 3008'in sürüşü çok daha dinamik olmuş diyebilirim size. Burada 2 gündür bu aracı test ediyorum ve özellikle bu tip dağ yollarında çok fazla vakit geçirdim. Hakikaten birincisi küçük olan direksiyon simidiyle aracı çok kolay bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca süspansiyonların konforla yol tutuşu iyi bir şekilde harmanlanmış olan yapısı bu tip yollarda 3008 ile keyifli sürüşler yapmanızı sağlıyor. Hem motor isteklerinize iyi tepkiler veriyor, hem süspansiyonlar size yardımcı oluyor, hem de direksiyonun bu hızlı çalışan yapısı sayesinde aracı iyi bir şekilde yönlendirebiliyor olmanız bence 3008'in sürüş özellikleri anlamında gayet iyi bir noktaya geldiğini gösteriyor. Süspansiyonların darbe emişinin de bu kullandığım güzergahta gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Tabi buranın asfaltının ülkemiz asfaltına kıyasla biraz daha düz, biraz daha kaliteli olduğunu belirtmek lazım. Ama yine de benim hissettiklerim 3008'in sınıf standartlarında sürüş konforuna sahip olduğu yönünde. Yeni 3008'de sınıfındaki rakiplerinde olmayan parfüm sistemi özelliği var. 3 tane koku bulunuyor ve bunu kendi isteğinize göre, kendi sürüş modunuza göre seçebiliyorsunuz. Ayrıca benim kullanmış olduğum bu GT Line donanım seviyesindeki araçta iCockpit Amplifier diye adlandırılan bir özellik daha var. Bu piyano tuşlarının yanındaki düğmeye bastığınız zaman size konforlu, relax veya boost, daha böyle performanslı bir sürüş yapmanıza olanak sağlayacak modu seçebiliyorsunuz. Relax'i seçtiğiniz zaman hem masaj fonksiyonlu koltuk size masaj yapmaya başlıyor, hem de sizi rahatlatıcı parfüm kokusu aracın içine yayılmaya başlıyor. Ama eğer boost'u seçerseniz göstergeler kırmızıya bürünüyor ve sizi kışkırtması planlanan daha farklı bir parfüm kokusu aracın içine yayılıyor. Bunlar hayat kurtarıcı özellikler olmasa da bana sorarsanız güzel oyuncaklar. Yeni 3008 sadece önden çekişli olarak sunuluyor. Yani 4 tekerlekten çekiş özelliği bu araçta yok. Peugeot'un aktif grip kontrol sistemi diye adlandırdığı farklı zemin koşullarında aracın çekiş kontrol sistemini farklı şekilde yönlendiren bir sistem sunuluyor. Bunu hemen vitesin yanındaki bu düğme vasıtasıyla seçebiliyorsunuz. Burada kar, çamur, kumlu ve ESP sisteminin devreden çıkarıldığı modlar bulunuyor. Sonuçta bu sistem bu aracı 4 tekerlekten çekişli bir SUV kadar kabiliyetli yapmıyor. Ama eğer hafif arazi şartlarında sürüşler yapıyorsanız emin olun bu sistem de size yardımcı olacaktır. Bu araçta ayrıca ilk defa bir Peugeot modelinde kullanılan yokuş iniş destek sistemi kullanılıyor. Bunu hemen vitesin önündeki bu düğme vasıtasıyla devreye alabiliyorsunuz. Ve şu an ben aslında çok basit bir yerde ilerliyorum ama ayaklarım şu anda hiçbir şeye değmiyor. Araç saatte 9 kilometre hızla bu yokuştan aşağıya iniyor. Ama bu sistemin saatte 3 kilometre hızı düşecek şekilde de aracı kontrol ediyor olması ve bu anlamda çok dik yokuşları bile, arazi şartlarını bile inebiliyor olması, size yardımcı oluyor olması güvenlik anlamında 3008'in bir basamak daha ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Söz güvenliğe gelmişken yeni 3008'de artık çok daha kapsamlı aktif güvenlik donanım sistemlerinin olduğunu da söylemem lazım. Özellikle adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve tabelaları okuyan bu sistem sayesinde 3008'in kullanıcısına daha fazla güvenlik seçeneği sunduğu ortada. Tabi bunların birçoğunun ekstra bedel karşılığında alınacağını da unutmamak lazım. Benim 3008 ile ilgili kullanımda gözüme çarpan ve açıkçası gözümü tırmalayan öğe buradaki hız sabitleyicinin kolu oldu. Açıkçası bu kadar yeni bir dış tasarımın, bu kadar yenilikçi, bu kadar özellikli, bu kadar oyuncaklı bir iç tasarımın yanında hala bu kolun kullanılıyor olması bana açıkçası biraz garip geldi. Bunu beğenmediğimi, bu araca yakıştırmadığımı söylemem lazım.
Gelelim son olarak da yeni 3008'in yakıt tüketimi konusuna. Ben bu 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motor ve otomatik şanzımanlı versiyonu sabahtan beri kullanıyorum ve bu süreçte 55 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 6.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer benim bu kısa süreli kullanımım neticesinde özellikle de açık trafikte olmasına rağmen dağ çıkışlarının ve performanslı sürüşlerin olduğu bölümlerde dikkate alınırsa bence gayet iyi. Bu değeri kullandığınız güzergaha ve kullanım stilinize göre daha aşağılara kesinlikle çekebilirsiniz. Benim Bolonya'dan yeni 3008 ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım beklediğinize değmiştir. Bu testi beğenmişsinizdir. Ama yine de eksik kaldığını düşündüğünüz, merak ettiğiniz konular varsa lütfen çekinmeyin. Videonun altına yorum olarak bırakın. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışacağım. Eğer hala basmadıysanız ekranın hemen altındaki beğen butonuna basmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonuçta siz bu videoyu izlediniz ama 3008'i merak eden eşiniz, dostunuz, ahbabınız varsa onların da bu videoya ulaşmasına yardımcı olabileceğinizi lütfen aklınızdan çıkarmayın. Veda etmeden evvel sizden son bir tane isteğim var. Eğer bu sınıfta bir otomobil alacak olsaydınız tercihinizi 3008'den yana kullanır mıydınız, kullanmaz mıydınız? Onu da yine ekranın sağ üst köşesindeki i butonunu tıklayarak fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.